Selamlar UFC 26'da yeni bir Rebuild bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Juventus Rebuild yapıyoruz ama alacağımız oyuncular FC 26'daki fizik gücü yüksek olan oyuncular olacak ve hemen şöyle bir kadroya da bakmak istiyorum sizlerle beraber. Takım yönetimine bir gelelim bakalım Juventus nasıl bir şekilde oynuyormuş. Genelde zaten İtalyan ligindeki İtalyan takımlar üçlü defanslı çıkıyor. Zaten bekliyordum böyle bir üçlü defans ve görmüş olduk ama çok da ilginç dizilişi var. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi taktiğe geldiğimizde ilginç bir şey. Üçlü stoper, önde iki merkez ofansif, sağ ve sol. İleride iki tane merkez ofansif, bir tek santrafor. Çok ilginç bir, gerçekten de hiç oynamayacağım şekilde bir tarzda taktik şeklinde gördüğünüz üzere. Şimdi sağ açığında Kalulu var. O stoper sağ bek oynuyormuş. Aslında Kalulu'nun yerine o şeyde yüksek fizik gücündeki bir sağ açık oyuncu alabilirim. Sonrasında merkez ofansif alabiliriz ve bir de santrafor alabiliriz. Bu şekilde bir planım var ve genel olarak baktığınızda da bu şekilde bir kadrosu var. Mevcut kadrosu. Bence fena değil Juventus'un kadrosu. Düşündüğüm şeyler, takviyeleri yaparsam daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, dediğim mevkilere baktığımızda da o mevkileri alabileceğim 3 tane mevki saymıştım ve orada da bulduğum oyuncular var. Barış Alper Yılmaz FC 26'daki fizik gücü yüksek oyunculardan biri. Hatta bunu yabancılar bile nasıl oluyor falan diye tartışmalar vardı. Gerçekten de fizik gücü çok kuvvetli bir oyuncu. Az çok biliyorsunuzdur. Hem Süper Ligimizde hem de Hollanda maçında Hollanda ile eşleştiğimizde Van Dijk çok zorlamıştı. Van Dijk da kendisi demişti ya hiç durmuyor. Habire koşturup duruyor, hani zorladı beni ki Van Dijk falan böyle delip geçmişti gitmişti böyle. Hani geçti onun savunmasını. Birkaç tane orada hani bilenler vardı, görmüştü, illa maçı seyredenler, bilmeyenler de bakabilirler. Gerçekten de fizik gücü kuvvetli bir oyuncu Barış Alper Yılmaz. O yüzden onu düşündüm almayı. Sonrasında Viktor Gyökeres var. Viktor Gyökeres ileri uçta bir santrafor alma düşüncesi var. Aslında santrafora pek gerek yok. Openda'sı var, Vlahovic'i var, sonrasında Jonathan David'i var ama Gyökeres biraz daha hani daha atak bir oyuncu. Hem fizik gücü 90, gördüğünüz gibi onun da aynı Barış Alper gibi 90. O yüzden onu düşündüm ve son olarak da merkez ofansif olarak Joelinton varmış. Joelinton'un da gerçekten fizik gücü çok iyi. 89. O yüzden bu 3 oyuncuyla görüşmeler yapacağım ve sonrasında da Rebuild yapacağız ve bakalım Juventus Rebuild'ımızda hem ligde hem kupada hem de Avrupa kupalarında ne kadar baş olacak, bunu öğreneceğiz. Evet, ilk transferimizde sizlerle birlikteyiz. Viktor Gyökeres'i Arsenal'daydı. Direkt biz kafasını çeldik ve Juventus'a aldık kendisini. İlk transferimiz oluyor bu bölümde. Viktor Gyökeres tabi yıldız oyuncu olduğu için değişik bir şekilde animasyon olarak giriyor Viktor Gyökeres. Santrafor'u biraz da dedim işte hani biraz daha böyle atletik şey olsun, fizik gücü yüksek olsun diyerekten aslında ileri uçta Viktor Gyökeres'i düşündüm. Yoksa normalde güzel şeyleri vardı tabii ki de. Viktor Gyökeres de formayı giydi efendim. Bölümümüzün ikinci transferine merhaba deyin. Tanıdık bir isim, tanıdık bir yüz. Barış Alper Yılmaz. Bu yıl da oyuncu yüzü olması çok böyle komiğime gidiyor bir yandan da Barış Alper Yılmaz'ın. Çünkü o isterseniz onun kafasında böyle şaşırdığı, hani böyle kafa vurup 3 adamı da 3 oyuncuyu devirmişti, Kerem'i de devirmiş falan, o yüzler geliyor. O yüz simasını andırdığı için bir gülme geliyor bana Barış Alper Yılmaz'ı böyle görünce ve onu da takıma transfer ettik. Evet, üçüncü ve son transferimiz de bildiğiniz üzere derken gördüğünüz gibi bıyıklar sizi yanılttı. Joelinton'u bekliyordunuz. Evet, ben de Joelinton'u bekliyordum ama Newcastle United onu satmama kararı verdi. Satmıyorum ben de. Hiç görüşmediler bile. Ben de baktım, dedim Sergey Milinkovic Savic
Adamın ismi o kadar uzun ki yanlış söylemiş olabilirim. Serge'yi aldık. O da El Hilal'den kopardık geldik onu. Onun da fizik gücü iyiydi ve Serge'yi de almış olduk ve son transferimizi yapmış olduk Juventus'a. Bakalım ne olacak şimdi göreceğiz. Evet, transferlerimizden sonrası oluşan ilk 11'i görmüş oluyorsunuz. İleri uçta Gyökeres, yanında Kenan Yıldız, solunda Kança Chao var. Sağında dediğim Kenan Yıldız. Sonrasında sol açıkta Cambiaso, ortada Thuram ve Milinkovic, Savic dediğimiz gibi. Ve sağ açıkta Barış Alper Yılmaz. Arkalarında üçlü defans Gatti, Bremer ve Kelly ve kalede de Gregorio. Ben bunu çok güzel okuyordum, şu an okuyamadım biliyor musunuz? Gregorio. Neyse okuyamadım, evet. Normalde kendi başıma olduğunu okuyabiliyorum ama videoda neyse bir heyecan yaptım herhalde. Evet, 3 transferimizi gerçekleştirmiş olduk. 2 Türk var. Kenan Yıldız da tam sağ merkez ofansif orta sahada. Arkasında sağ açıkta Barış Alper Yılmaz var. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de gideceğiz. Ligin ilk yarısına geleceğiz. Ocak 1'e geçeceğiz ve ligin ilk yarısında Ocak 1'de Juventus Avrupa Kupalarında ne yapmış? Bizim oyuncular eklediğimiz, getirdiğimiz fizik gücü kuvvetli olan oyuncular neler yapmış? Bunu öğreneceğiz. O zaman haydi gelin. Sezonun ilk Ocak 1'e gelelim. Ara transferine gidelim. Bir an sezon sonuna gidelim dedim. Ocak 1'e gelelim ve ara transfer dönemine geçelim. Bizimkiler ne yapmış? Takım ne yapmış? Görelim. Barış Alper Yılmaz geldi, dedi ki merhaba hoca. Hoca yalnız. Tüm kadro adına Juventus kulübüne hoş geldiniz demek istedim. La sen daha yeni geldin. Sen geldin daha yeni. Kalkıp sana mı kaldı? Tüm kulübü adına sen gelip konuşuyorsun. Barış Alper yapma bak, gittin. Neler yapıyorsun İtalya'da, Juventus'ta olmuyor yani. Efendim geldik ligin ilk yarısına ve bakalım ne olmuş ne bitmiş göreceğiz. Bizim oyuncuları da merak ediyorum ne olmuş ne bitmiş. Hemen ilk önce Serie A'ya geçiyoruz. Serie A'da ikinci sıradayız bu arada 42 puanla. 17 maçın sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp 39 gol atıp kalemize 12 gol görmüşüz. 27 avarajla 42 puanla ikinci sıradayız ve birinci de Atalanta'ymış. Şöyle inerek diğer takımları da şöyle hızlıca göstermiş olayım durumlarını. Sonrasında ne var ne yok burada. Coppa Italia. Coppa Italia'da Napoli ile eşleşmişiz. Sonrasında UEFA Süper Kupayı görelim. Paris Tottenham'ı yenmiş. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23. sıradayız. Bayağı kötüyüz be sanki. 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi almışız. Sonrasında 8 gol atıp 8 gol. Tam dengeliyiz aslında. 8 gol atıp 8'de gol yiyoruz. 0 avarajla 7 puanla 23. sıradayız. İlginç gerçekten de. Şöyle inerek diğer takımların da durumlarına bakalım. Şöyle hızlı. Son 2 maç kaldı herhalde. 6 maç, 8 maç oynanan aynen. Son Real Madrid burada şeymiş. Hemen hızlıca UEFA Avrupa Ligi'ni de göstereyim. UEFA Avrupa Ligi'nin de durumları gördüğünüz üzere şu şekilde hızlı hemen. Sonrasında UEFA Konferans Ligi'nde tabii unutmuyoruz. UEFA Konferans Ligi'nde oynamış. UEFA Konferans Ligi oynanmış bu arada. 6 maç oynuyorlar onlar. 6 hafta sonunda onlar bitirmişler durumlarını. Evet. Hemen bizim kadroya gelip istatistiklere gideceğim ve aldığım oyuncunun istatistiklerine bakacağım ama ilk önce takım birbiriyle anlaşmıyor. Ona bakalım, gayet iyi anlaşıyorlar. Gatti, Bremer, Kelly, üçlü defans artı vermiyor. Concha Chao da onlara katılmış. Bunun dışında diğerleri hepsi artı veriyor takımda. Hemen yanlış geldim. Şuradan kadro merkezine girip istatistiklere gelip Barış Alper Yılmaz'ı falan çok merak ediyorum. Gyökeres'i de merak ediyorum. Gyökeres Coppa İtalya'da 3 maçta 2 gol ve asist katkısı yapmış. Serie A'da 16 maçta 15 gol 2 asist katkısı yapmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydetmiş. Victor Gyökeres bence gayet iyi. Sonra şöyle çıkalım yukarı. Kenan Yıldız da yapmış. Kenan Yıldız da Serie A'da 16 maçta 3 gol 2 asist katkısı var. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta ne gol ne katkısı var. Kupa İtalya'da da aynı şekilde katkı yok. Benim merak ettiğim Barış Alper Yılmaz ne yapmış? Milinko Savic'e bakalım. O da Kupa İtalya'da 2 maçta 1 gol kaydetmiş. Serie A'da 15 maçta 6 gol 4 asist, gayet iyi bence. Beklemiyordum kendisinden bu performansı, gayet iyi. Şampiyonlar Ligi'nde de biraz katkısı var 6 maçta. Barış Alper Yılmaz'ı kaptan mı yaptınız lan? Oğlum gider gitmez hemen kaptanlığı almış koçum benim be. İşte Türk'ün gücü.
Coppa İtalya maçında 2 maçta ne gol ne asist katkısı var. Serie A'da 10 maçta 4 gol bir asist katkısı var. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıkmış. 1 gol bir asist katkısı var. Gerçekten de ilginç olmuş. Bu arada 81 olmuş. Barış Alper Yılmaz artı 1 almış. Barış Alper'in şeyini biliyordum. 81 81 olmuş. Gökeres 87 miydi? Onda bir artma var mı bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. 87 idi herhalde o. Hala 87 şeklinde takılıyor. Zaten Sergey'i hatırlamıyorum. Sergey'in kaç olduğunu hatırlamıyorum. Hemen ne yapıyoruz efendim? Geliyoruz ve takvime doğru gidiyoruz. Takvime geldiğimizde de hemen artık sezon sonuna doğru gidelim. Bakalım sezon ne zaman bitiyor? Mayıs'ın sonlarına doğru bitiyor. 24 Mayıs'a gelelim ve bakalım Juventus sezon sonunda ne yapmış? Şampiyonlar Ligi'nde sanırım yolumuzda devam edebileceğiz ama Serie A'da bir şansımız var. Coppa İtalya'da da devam edebilir miyiz bilmiyorum. Napoli gerçekten de eşleştik. Napoli'de çok iyi bu yıl. Güzel transferleri var. Çok da aktif bir takım. Ben de merak ediyorum ne olacak sonucu. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz efendim. Geldik sezon sonuna. Yukarıya baktığımızda yönetim becerimiz yerlerde kıpkırmızıyız. Bakalım çıkalım ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Hemen çıkıyoruz efendim. Kaçıncı sıradayız? 2. sıradan 5. sıraya düşmüşüz. Juventus 38 hafta sonunda 23 galibiyet 8 beraberlik 7 yenilgi alıp 81 attığı gol kalesi 37 gol görüp 44 avarajlar 77 puanla kendisi 5. sırada tamamlamış. Yani hiçbir şekilde başarılı olamadık rebuild'ımızda. Inter lider olmuş. Milan 2. Napoli 3. Atalanta 4. sırada. Biz 5. sıradayız. Gerçekten de çok kötü. Gördüğünüz üzere efendim. Hemen şöyle hızlıca Coppa İtalya'ya gidelim. Coppa İtalya'da Napoli zaten bizle eşleşmiş. Napoli şampiyon olduysa Napoli bizi elemiştir. 3-1 kazanmış o da zaten. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Inter Arsenal'ı arasında olacak. Inter bu arada Serie A'da şampiyon oluyor. Üstüne bir de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde. Vay anam vay. Ligde 24. sırada bitirmiş 8 haftanın sonunda 8 puanla. Harikayız. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Celta Vigo şampiyon olmuş Real Betis'i yenerek. Sonrasında UEFA Konferans Ligi'nde de final Sparta Praha ile Shakhtar Donetsk arasındaymış. Çok ilginç gerçekten de şeyler olmuş. Ben zaten bu Rebuild'a başlarken şampiyon olacağız diye bir söz vermemiştim. Ya da böyle başaracağız diye söylememiştim. Böyle bir Rebuild çekelim demiştim ama Rebuild'ımızda da başarılı olamadık maalesef. Döndüğümüzde zaten takım birbiriyle hiç anlaşmıyor. Şu üçlü nedense herhalde birbiriyle anlaştı mı ne? Bunlar hiçbir artı falan vermediler. Şimdi burada da böyle yine aynı duruyorlar. Yani gerçekten de ilginç. Barış Alper Yılmaz 82 olmuş bu arada. Gökeres 87 idi. Milinko Savic 84 müydü ya? 84 olabilir o gene aynı ama yaşı olduğu için tabii onun gen almaması gayet normal. Hemen ben kadro merkezine gideceğim. İstatistiklere geleceğim ve ardından da videomuzun sonuna doğru geliriz. Victor Gökeres'te Serie A'ya bakalım. 36 maçta 21 gol 4 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 7 gol atmış. Toplamda 49 maçta 30 gol 5 asist katkısı yapmış. Victor Gökeres. Hemen yukarıya doğru çıkalım efendim. Kenan Yıldız da direkt 45 maçta 13 gol 6 asist katkısı varmış. Şöyle çıkalım. Sergey de Serie A'da 36 maçta 14 gol 7 asist katkısı var. Gerçekten de iyi bir merkez ofansifmiş harbiden. İyi iş çıkartmış bence. Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 2 gol 1 asist katkısı var. Toplamda 48 maçta 17 gol 8 asist katkısı var. Gerçekten de gayet iyi. Barış Alper Yılmaz kaptanlık bandını taktı ve Coppa İtalya'da kendisini göremedik. Ne gol asisti var. Serie A'da 31 maçta 6 gol 1 asist katkısı var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol 1 asist katkısı var. Toplamda 41 maçta 8 gol 2 asist katkısı vermiş. Barış Alper Yılmaz daha da katkı sağlayabilirmiş ama pek şey yapamamış. Artı 2 gen de almış oldu. Evet, videomuz burada sonlandırıyoruz efendim. Farklı Rebuild videolarıyla yine karşınızda olmaya çalışacağız. Böyle başarılı olma Rebuild'ları yapmaya çalışıyorum. Mesela şu an bunu Juventus'u üstünde dedim hani yüksek genli fizik genli oyuncuları alalım. Fiziği yüksek olanları. Tabi daha takviye yapsaydık başarılı olabilirdik ama biz birkaç
takviye yaptık. Üstünde durularak yapılırsa, rebuild'larda böyle başarılı olma rebuild'lar yapılırsa tabii daha farklı olur diye düşünüyorum ama böylelikle bir Juventus rebuild'ı da yapmış olduk. Tabii başka takımlarda da yine rebuild yapmaya çalışırım veya success bölümleri atarım. Kariyerlerimiz geliyor. Olabildiğince farklı içeriklerle, videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Juventus rebuild'ımızdan bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.